İsra Suresi 111 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Bazı ayetlerimizden, ibret ve hikmet mucizelerimizden kendisine göstermek için kulunu, Hz. Muhammed aleyhisselam'ı bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren, oradan da bütün gök katlarına yükseltip gösteren o, Allah yücedir. Gerçekten o, her şeyi, herkesi, her sesi ve kalpten geçeni işitendir, görendir. Öyle ise, devamlı onun huzurunda bulunduğunuzu unutmayınız. Biz, Musa'ya kitap verdik ve Rabbiniz olan, benden başka vekil edinmeyin veya peygamberiniz olarak, benden başkasına güvenip itaat etmeyin diye uyarmak üzere, onu İsrailoğullarına rehber kılmıştık. Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın çocukları! Hak'tan ve hayırdan ayrılmayınız. Şüphesiz o, Nuh, şükreden bir kul idi. Onun sabrını ve sadakatini örnek almalısınız. Biz kitapta, Levh-i Mahfuz'da, kader programında olacakları önceden bildiğimizden, İsrailoğullarına şu hükmü verdik. Muhakkak siz, yeryüzünde 2 defa, çok yaygın ve azgın bir fesatlıkla bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir kibirleniş, yükselişle böbürlenip şımaracaksınız. Ekonomik, askeri ve siyasi gücü ele geçirecek ve böylece hükümran olacaksınız. Ne var ki bununla şımaracak, haksızlığa ve ahlaksızlığa başlayacaksınız. Nitekim bunlardan ilk vaid, birinci azgınlığınızı cezalandırma vakti geldiği zaman, güç ve şiddet sahibi kullarımızı İslam kaynaklarında Buhtun Nasır, Batılılarca Nabukadnezar denen komutanı ve ordularını üzerinize gönderdik de sizi evlerin aralarına kadar girip araştırıp buldular, yurtlarınızı ve zulüm saltanatlarınızı yıktılar. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü ve tarihte aynen gerçekleşmiş bulunmaktaydı. Sonra onlara karşı size tekrar güç ve kuvvet sağladık, sağlayacağız. Size mallar ve çocuklarla destek çıktık, çıkacağız. Karşılıksız dolar ve masonik organizasyonlarla Siyonist sömürü saltanatını kuracaksınız. Ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık, kılacağız. Birleşmiş Milletler ve NATO'yu güdümünüze alıp söz sahibi olacaksınız. İşte böyle bir durumda şayet iyilik ve adalet yaparsanız kendi menfaatinize olacaktır. Yok, eğer kötülük ve zulüm yaparsanız o da kendi aleyhinize sonuçlar doğuracaktır. Ama siz maalesef yine zulüm ve kötülük yoluna sapacak, elinizdeki ve emrinizdeki imkan ve iktidarları, Siyonist hayallerinizi ve şeytani niyetlerinizi gerçekleştirmek için korkunç bir haksızlık ve ahlaksızlık yolunda kullanacaksınız. Dünyayı savaş ve soygun alanına çevirecek ve insanları birbirine kırdıracaksınız. Arkasından bu sonuncu sapkınlık ve şımarıklığınızı cezalandırma zamanı gelince, yine size öyle mümin ve mücahit kullarımızı göndereceğiz ki, yüzlerinizi kötüleştirsinler, servet ve saltanatınızı yıkıp, sizi dize getirsinler, yüzlerinizi yere sürdürsünler ve ilk kez girdikleri Buhtun Nasr ve Hazreti Ömer döneminde Kudüs'ü fethettikleri gibi tekrar yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri hain ve katilleri melanet merkezlerini mahvu perişan etsinler. Böylece Siyonist saltanatınıza son versinler ve İsrail denen beşeriyet bünyesindeki kanser urunu kesip temizlesinler. Ey Beni İsrail! Bu Allah'ın vaadi ve tehdididir ki, mutlaka yaşayacaksınız. Ey Siyonist Yahudiler! Umulur ki, hak ve adalete yönelir, küfür ve zulmü terk edersiniz diye, Rabbiniz size merhamet edip uyarıyor. Fakat siz, bozgunculuğa dönerseniz, biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Biz, cehennemi kafirler için bir kuşatma yeri, zindan kılmışızdır. Şüphesiz bu Kur'an, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere, onlar için gerçekten
büyük bir ecir olduğunu müjdeleyip umutlandırır. Ahirete inanmayanlara da acısı büyük bir azap hazırlamışızdır. İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua edip durmaktadır. Kendisi için iyi mi olur, kötü mü olur bilmeden her şeyi ısrarla arzulamaktadır. Zira insan pek aceleci fıtrattadır. Bir takım hayal ve heveslerine kavuşmak, hem de bazı sıkıntı ve sorunlarından bir an evvel kurtulmak hususunda çok aceleci davranmaktadır. Biz geceyi ve gündüzü 2 ayet kıldık. Gece ayetini, karanlık sürecini sabahleyin silip kaldırdık da, Rabbinizden bir fazl aramanız, ziraat, ticaret ve sanatla uğraşmanız, yılların sayısını ve hesabını öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Biz, Kur'an'da her şeyi yeterince açıkladık. Biz, her insanın kuşunu, ruhunu ve amel durumunu kendi boynuna doladık. Kıyamet gününde onun için açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. Ahirette de kendi hayat kitabımız, yani canlı çekim kayıtlarımız yine bize seyrettirilip, kulum, oku amel kitabını. Bugün hesaba çekici ve sorgu hakimi olarak nefsin sana yeterlidir buyurulacaktır. Kim hidayete uyar, doğru yolu bulursa kendisi için bulmuş olacaktır. Kim de sapıtırsa kendi zararına sapıtmış olacaktır. Günah yükü taşıyan hiç kimse bir başkasının günah yükünü taşımayacaktır. Ve zaten biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme ve kişiye asla azap yapmayız, sorumlu tutmayız. Biz bir ülkeyi ve düzeni helak etmek ve çökertmek istediğimiz zaman oranın mütreflerine, yani haksız ve hesapsız nimet ve servetle şaşıran ve devlet imkanlarıyla şımaran, ileri gelen kimselerine emrederiz, onlara fırsat veririz ki, orada her türlü fısku fesadı, haksızlık ve hayasızlığı yapsınlar. Böylece orası için azap ve helak sözümüz hak olur. Biz de o diyarı ve düzeni darmadağın edip yerin dibine batırırız. Biz, Nuh'tan sonra nice kuşakları inkar ve isyanları nedeniyle yıkıma uğrattık. Kullarının günahlarından haberdar olucu ve her yaptıklarını görücü, intikam alıcı olarak Rabbin kâfidir. Öyle ise Siyonist İsrail'in ve zalim Yahudi lobilerinin yaptıklarını yanlarına mı bırakacağız? Kim çarçabuk olanı, geçici dünya arzularını ister de ahireti önemsemezse, orada istediğimiz kimseye dilediğimiz nimetleri çabuklaştırıp kolaylaştırırız. Ama öldükten sonra da ona cehennemi yurt kılarız. Kınanmış ve kovulmuş olarak ona, cehenneme atılır. Kim de gelip geçici dünyalık heves ve hesaplardan sıyrılarak sonsuz ahireti önceleyip irade eder de bir mümin olarak Allah'ın rızasına ve ahiret arzusuna yakışır bir ciddiyet ve gayretle çalışırsa, işte bunların çalışmaları meşgul ve makbul olacaktır, ödüle layık bulunulacaktır. Hepsine de herkese, onlara da, bunlara da, dünya isteyenlere de, ahireti tercih edenlere de, Rabbin ihsanından bolca veririz. Zaten Rabbinin nimeti hiç kimseye yasaklanmış değildir. Allah'ın ata ve ihsanı sınırsızdır. İnsanlardan, onlardan kimini kimine, kabiliyet ve servet yönünden nasıl üstün tuttuğumuza bak ki, bu imtihan sırrıyla gerekli görülmüştür. Muhakkak ahiret, imtihanı kazananlar için dereceler bakımından daha büyüktür, üstünlük bakımından da daha büyüktür ve hayırlıdır. Sakın Allah ile beraber başka ilahlar edinme. Yoksa kınanmış ve kendi başına yapayalnız ve yardımcısız bırakılmış olursun. Zelil ve hakir olup kalırsın. Rabbin, ondan başkasına kulluk yapmamanızı ve anne babaya iyilikle davranmayı emretmiştir. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara öf bile deme ve onları azarlama. Onlara güzel söz söyle ki, İslam ve insanlık bunu gerektirir. Onlara acıyarak
alçak gönüllülük kanadını ger ve de ki, Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettiyse, sen de onları esirge diye dua etmeli, hürmet ve şefkat göstermelidir. Rabbiniz sizin içinizdekini daha iyi bilir. Eğer siz salih olursanız, şüphesiz o da kendisine yönelip dönenleri bağışlayıp affedecek ve ödüllendirecektir. Akrabaya hakkını ver. Yoksula ve yolda kalmışa da bak. Ama elindekini israf ederek saçıp savurma ki böyleleri perişan düşecektir. Çünkü saçıp savuranlar, şeytanların, imkan ve fırsatlarını boşa harcayanların kardeşleri oluvermişlerdir. Şeytan ise Rabbine karşı nankörlüğe yönelmiştir. Hak ve hayır yolunda Allah için yapılan harcama israf değildir. Lüks ve gösteriş için yapılan israfta ise hayır görülmeyecektir. Eğer Rabbinden ummakta olduğun bir rahmeti beklerken, darlıkta olduğundan onlara sırt çevirecek olursan, fakirlere verecek şeyin bulunmazsa, bu durumda onlara yumuşak söz söyleyip gönüllerini almalısın. Cimrilik ve bencillik yaparak elini boynunda bağlanmış, cebine ve kesesine hayır için hiç uzanmamış olarak kılma. Elindeki nimetleri büsbütün de açık tutma, saçıp savurma. Sonra horlanıp kınanır, hasret, pişmanlık içinde kala kalırsın. Şüphesiz senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, yayar ve dilediğine de imtihan gereği daraltır. Gerçekten O, kullarından haberi olandır. Her yaptıklarını her an görendir. Sakın yoksulluk endişesiyle anne karnından itibaren çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara ve size bir rızık veririz. Şüphesiz onları öldürmek büyük bir hata, suç ve günahtır. Ağır bir vebaldir. Ve sakın zinaya yaklaşmayın. Sizi fuhşa sürükleyecek yayın ve yasaklardan sakının. Gerçekten o, çirkin bir hayasızlık ve kötü bir yoldur. Haklı bir neden olmaksızın, Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi sakın öldürmeyin. Kim mazlum olarak öldürülürse, onun velisine, devletten, katilin cezalandırılmasını istemeye yetki vermişizdir. Ama o da öldürmede, kısas dışında ileri gitmesin, kan davası gütmesin. Çünkü o, gerçekten mağdur olduğundan dolayı yardım olunmuştur. Erginlik çağına, kârını ve zararını bilecek akli ve bedeni olgunluğa erişinceye kadar, o da en güzel bir tarz olması dışında, yetimin malına yaklaşmayın. Ahde, verdiğiniz sözlere biat ve itaat akdine vefa gösterin. Çünkü ahit bir sorumluluktur. Alışverişte ölçüp tarttığınız zaman ölçüyü tam tutun. Yiyecek ve içeceklere haram şeyler katmayın. Gerekli vitamin ve minerallerden çalmayın. İnşaat ve ev eşyasında lüzumlu katkıları azaltmayın. Ve dosdoğru bir tartıyla tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç bakımından daha güzel bir yoldur. Hakkında gerekli ve yeterli bilgin olmayan şeyin aslını astarını bilmediğin mesele ve hadiselerin ardına düşme. Tartışmaya girme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan, her yaptığından sorumludur. Cahilce iddia ve ithamlardan dolayı suçludur. Yeryüzünde böbürlenerek, gücüne, güzelliğine, servetine, etiket ve rütbene ve çevrene güvenip kibirlenerek yürüme. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girişebilirsin. Bütün bunlar, kötü sayılan, Rabbinin katında da hoş karşılanmayan, mekruh ve memnu hareketlerdir. İşte bunlar, Rabbinin sana hikmet olarak vahyettiği şeyler kapsamındadır. Sakın ha, Rabbin ile beraber, zatına sığınılacak ve kanunlarına uyulacak, başka ilahlar edinip, mabut kılma. Yoksa yerilmiş, kovulmuş olarak, cehenneme bırakılıverir, azaba terk edilirsin. Rabbiniz size erkekleri seçip verdi de, kendisi haşa meleklerden dişileri mi evlat edindi? Gerçekten siz, vebali çok büyük bir söz söylemektesiniz.
Hakikaten insanlar öğüt alıp düşünsünler diye biz bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık. Oysa bu bile onların haktan ve hayırdan nefret edip uzaklaşmalarını arttırmıştır. De ki, eğer dedikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar da bulunsaydı, o takdirde hepsi arşın sahibi olmaya yol ararlardı ve aralarında hakimiyet yarışı başlardı. O, Allah, onların bu söylediklerinden uzaktır. En yüce olandır. En büyük ululuk onun şanıdır. Yedi gök, yer ve bunların içindekiler onu tesbih edip durmaktadır. Ona hamd ederek tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz, yerdeki ve gökteki bütün varlıkların tesbihlerini, Allah'ın emri ve takdiri ile hareket ettiklerini, onların kendilerine mahsus ibadet, zikir ve hizmetlerini gafletiniz sebebiyle anlamamaktasınız. Gerçekten O, Halim, çok sabırlıdır, bağışlayıcıdır. Kur'an okunduğu zaman, seninle ahirete inanmayan ve Allah'ın rızasını öne almayan kimseler arasında görünmez bir perde kılmışızdır. Ve onların kalpleri üzerine onu, Kur'an'ı kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık bırakmışızdır. Sen, Kur'an'da Rabbini bir ve tek ilah olarak andığın, tapınılacak, sığınılacak ve sadece O'nun hükümleri esas alınacak, yegane zat şeklinde inanıp açıkladığın zaman, münafıklar ve kalbi marazlılar, nefretle uzaklaşır vaziyette gerisin geriye kaçıp kaytarmaktadır. Biz onların, marazlı münafıkların ve müşrik takımının senin yanına gelip, cemaatine girip konuşmalarına kulak verdiklerinde, ne kasıtla dinlediklerini, arkandan kendi aralarındaki gizli konuşmalarında da o zalimlerin, siz büyülenmiş, mümkün olmayacak hayal ve kuruntuların etkisine girmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini çok iyi biliriz. Dikkat et, sana nasıl örnekler, kafa karıştırıcı, şeytani misaller vererek saptıklarına bir bak. Artık onların İslam ve insanlık adına hayırlı bir yola girmeye izan ve vicdan güçleri yetmemektedir. Müşrikler, biz kemikler haline gelip dağıtıldıktan, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışta diriltileceğiz, demektedir. De ki, değil toprak, hatta ister taş olun, ister demir. Ya da göğüslerinizde büyüttüğünüz ve yeniden yaratılmasını imkansız gördüğünüz başka bir yaratık oluverin, yine de diriltileceksiniz. Onlar, bizi kim hayata geri çevirebilir, diyecekler. De ki, sizi ilk defa yaratan tekrar diriltecektir. Bu durumda sana başlarını sallayarak, alaylı bir tarzda, peki ne zaman, diyeceklerdir. De ki, pek yakın olabilir. Rabbiniz sizi mahşere çağıracağı gün, mecburen ona övgüyle ve saygıyla icabet edecek ve kabirlerinizde pek az bir süre kaldığınızı zannedeceksiniz. Kullarıma, herkese karşı sözün en güzel olanını konuşmalarını söyle. Çünkü şeytan, katı ve kötü sözlerle aralarını açıp bozmak ister. Şüphesiz şeytan, insanların açıkça bir düşmanıdır. Onun kışkırtmalarına dikkat etmelidir. Elbette sizi, amelinizi, niyetinizi, gerçek mahiyetinizi en iyi Rabbiniz bilir. Dilerse size merhamet edip bağışlayıverir. Dilerse sizi azaplandırıp cezanızı verir. Biz seni onların üzerine bir vekil ve sorumlu kefil olarak göndermedik. Görevin sadece tebliğdir ve hakkın hakimiyeti için gayrettir. Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi ve her şeyi en küçük ayrıntısıyla en iyi bilir. Andolsun biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına faziletli kıldık ve Davud'a da zebur verdik. Müşriklere ve münafıklara de ki, onun dışında ilah olarak öne sürdüklerinizi, Allah'la aranızda şefaatçi olacaklarını zannettiklerinizi çağırın gelsinler. Göreceksiniz ki
Onlar sizden ne zararı uzaklaştırabilirler, ne de onu yararınıza dönüştürebilirler. Onların yalvardıkları ve Allah'a şirk koştukları insanlardan, mümin ve müstakim olanlar da, hangisi Allah'ın rızasına daha yakındır diye, Rablerine yaklaşmak için bir vesile aramaktadır. Yani aciz bir kul olduklarının ve Allah'a ihtiyaçlarının farkındadırlar. Onun rahmetini ummakta ve azabından korkmaktadırlar. Şüphesiz senin Rabbinin azabı korkunçtur ve dayanılmazdır. Hiçbir ülke veya şehir istisna olmamak üzere, haksızlık ve ahlaksızlıkları nedeniyle kıyamet gününden önce biz onu ya bir yıkıma uğratacağız veya onu şiddetli bir azapla azaplandıracağız. Bu muhakkak o kitapta yazılıdır. Bizi her istedikleri ayet mucizeleri göndermekten alıkoyan şey, daha öncekilerin yaptığı gibi onu yalanlamalarından, kendilerinin de inkar ve isyana kalkışıp daha büyük belalara uğramalarından başka bir şey değildir. Hani Semud'a dişi deveyi görünür bir mucize olarak gönderdik. Fakat onlar bununla onu boğazlamakla zulmetmişlerdi. Oysa biz ayetleri, mucizeleri ancak gafil ve cahil takımı korkutmak, uyarıp uyandırmak için göndeririz. Hani biz sana, muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır, demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı, Miraç'taki muhteşem temaşaları da, Kur'an'da lanetlenmiş ağacı, zakkum cezasını da insanları denemek için yaptık. Biz onları böylece korkutup uyarıyoruz. Fakat bu, onlarda sadece büyük bir azgınlığı ziyadeleştirmektedir. Hani meleklere, Adem'e secde edin, hürbeten önünde eğilin demiştik. İblisin dışında hepsi secde etmişlerdi. O ise demişti ki, bir çamur olarak yarattığın kimseye ben hiç secde eder miyim? Şeytan küstahlaşarak kendisini şöyle savunup, şu bana karşı yücelttiğine, Adem'e bir bak. Onun bana tabi olması gerekirken, ben mi ona boyun eğeceğim? Andolsun, eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan, onun soyunu, pek azı dışında, hepsini kendime bağlayıp, peşimden sürükleyeceğim, demişti. Cenab-ı Hak ise, haydi defol git, sana mühlet verdim. Onlardan kim sana uyarsa, cezanız cehennemdir. Ve bu eksiksiz ve çetin ceza size yetecektir buyurup, şeytana mühlet vermişti. İnsanlardan, onlardan güç yetirdiklerini sesinle, vesvesenle sarsıntıya uğrat. Atlıların ve yayların da onların üstüne yaygarayı kopar. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol. Ve onlara çeşitli kuruntu vaatlerde bulun. Haydi, sana fırsat verilmiştir. Ancak şeytan, onlara aldatmaktan başka ne vaat edebilir ki? Ama benim sadık ve uyanık kullarıma karşı senin hiçbir sultanın, zorlayıcı hükümranlığın geçerli değildir. Sökmeyecektir. Vekil olarak Rabbin yeterlidir. Sizin Rabbiniz, onun fazlından rızkınızı aramanız için denizde gemileri sizin için yürütendir. Gerçekten O, size karşı çok merhametlidir. Size denizde bir sıkıntı, batma sarsıntısı dokunduğu veya havada düşme tehlikesi tuttuğu zaman, onun, Allah'ın dışında tapıp yalvardıklarınızın tamamı kaybolur gider. Sadece Allah'a yalvarmaya başlarsınız. Fakat karaya çıkarıp sizi kurtarınca yine sırt çevirirsiniz. İnsan pek nankör bir varlıktır. Oysa kara tarafında sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden veya üzerinize taş yığınları yüklü bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? Sonra kendinize felaketten kurtarıcı başka bir vekil de bulamazsınız. Veya sizi bir kere daha ona, denize gönderip üzerinize kırıp geçiren fırtına salarak nankörlük etmeniz nedeniyle sizi batırıp boğmasına karşı emin misiniz? Sonra bize karşı bunun öcünü alacak kimseyi de bulamazsınız. Doğrusu biz, Ademoğlunu kerametli, değerli ve şerefli hale getirdik.
çok özel bir ikrama ve iltifata mazhar ettik. Karada, havada ve denizde en rahat vasıtalarla gezip dolaşacak imkanlar bahşettik. En temiz ve leziz rızıklarla besledik. Ve yarattıklarımızın pek çoğundan faziletli ve üstün kıldık. Ahirette her insan grubunun imamlarıyla, bağlı oldukları ve peşine takıldıkları lider takımı, hocaları, evliyaları, üstatları ve tağutlarıyla çağıracağımız hesap günü, artık kimin kitabı, amel tutanağı sağ eline verilirse, onlar kitaplarını sevinçle ve şerefle okuyacaklar ve zerre kadar haksızlığa uğratılmayacaklardır. Ama hainler, nankörler ve kafirler ise pişman ve perişan olacaklardır. Kim bunda, dünyada hakikati görmeyecek şekilde kalbi kör olursa, o ahirette de kör kalacaktır ve yol bakımından daha şaşkın bir sapıktır. Ey Resulüm! Onlar, müşrikler neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı düzüp uydurman ve Kur'an'ı onların keyfine göre yorumlaman için seni fitneye düşüreceklerdi. Sen onların isteğine uyarsan, o zaman seni de dost edineceklerdi. Ey Nebim! Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, hakta sabit tutarak sahip çıkmasaydık, andolsun, çeşitli hileler ve cazip tekliflerle gelen müşrik takımına, onlara az bir şey de olsa meyledip eğilim gösterecektin. Bu durumda biz sana, dünya hayatında da kat kat, ölümünden sonra da kat kat acısını tattırırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Ama Allah'ın hidayet ve himayesiyle onlara meyletmedin. Neredeyse seni bu yerden, yurdundan çıkarmak için tedirgin edecekler ve saldıracaklardı. Oysa bu durumda kendileri de senden sonra az bir süreden başka kalamazlardı. Bu, senden önce gönderdiğimiz Resullerimizin de tabi oldukları bir sünnetullah'tır ve imtihan şartlarındandır. Kanunumuzda, sünnetimizde bir değişiklik bulamazsın. Güneşin sarkmasından, gecenin kararmasına kadarki vakitlerde ve Cebrail'in öğrettiği şekilde namazı kıl. Fecir vakti, namazda okunan Kur'an'ı önemse. İşte o fecir, sabah namazı meleklerce şahit olunan, makbul bir ibadet anıdır. Ey Nebim! Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus, faziletli bir nafile olmak üzere namaz kıl. Böylece umulur ki Rabbin, seni övgüye değer bir makamı Mahmud'a ulaştırır. Ve de ki, Rabbim, beni girilecek yere doğru ve şuurlu bir girdirilişle girdir. Ve çıkarılacak yerden doğru ve onurlu bir çıkarışla çıkar ve katından bana çok güçlü bir yardımcı delil ve dayanak, sultan ver ki başarılı olayım. De ki, artık hak geldi, batıl zail oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Çünkü hak gelince batıl batacak, güneş doğunca karanlık kaybolacaktır. Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet vesilesi olan şeyleri, hüküm ve haberleri indiriyoruz. Oysa o, zalimlerin ise ancak zararını, hüsran ve hırçınlığını arttırır. İnsana nimet, servet ve etiket verdiğimiz zaman, ibadetten ve insani değerlerden yüz çevirir. Allah'ı anmaktan vazgeçip uzaklaşır. Ona bir kötülük ve zarar dokunduğunda ise hemen aciz ve çaresiz biçimde ümitsizliğe kapılır. De ki, herkes kendi şakilesine, fıtrat haline almış karakter ve tinetine göre düşünce ve davranış ortaya koyacak, kendi mizaç ve meşrebine göre bir iş yapacaktır. Bu durumda, kimin haklı ve hayırlı bir yol tuttuğunu en iyi bilen Rabbiniz Teâlâ'dır. Ey Resulüm! Sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh, Rabbimin emrinden, hikmetli işinden, gizemli takdir ve tecellisindendir. Size ruhla ilgili ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir. Böyle kapasitenizi aşan konulara dalmayın. Yemin olsun ki, eğer dilersek, sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Ayetleri
kalbinden silip çıkarırız. Sonra bize karşı kendine bir vekil, koruyucu bulamazsın. Vahyi unutturmadan ve karıştırmadan kalbinde bırakan, senin Rabbinin rahmetinden başkası değildir. Şüphesiz onun lütfu senin üzerinde çok büyüktür. Bu nedenle asıl teşekkür, tezekkür ve tefekkür ona layıktır. Ve zaten 1440 senedir vahyi silmeyi ve değiştirmeyi başaramamışlardır. De ki, eğer bütün ins ve cin toplulukları biz bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansak, onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Bu imkansızdır. Yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için gerekli olan her çeşit misali ve manayı beyan edip tekrarladık. Fakat insanların çoğu bu gerçekleri anlamak ve araştırmaktan yüz çevirip, ayak diretip, küfür ve cehalette kalmışlardır. Dediler ki, bize yerden pınarlar fışkırmadıkça, sana kesinlikle inanmayız ve inanmayacağız. Ya da sana ait hurmalıklardan ve üzümlerden bir bahçe olup, aralarından şarıl şarıl akan ırmaklar fışkırtmalısın. Veya öne sürdüğün gibi, gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmeli ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza şahit olarak getirip bizimle konuşturmalısın. Yahut tamamı altından yapılmış saray gibi bir evin olmalı ve gözümüzün önünde gökyüzüne yükselip çıkmalısın. Ayrıca üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirip önümüze koymalısın. Aksi halde sana asla inanmayacağız. Ey Nebim! Onlara de ki, Rabbimi tesbih ve tenzih edip yüceltirim. Ben elçi olan bir beşerden başkası mıyım ki bu dediklerinizi yapayım? Kendilerine hidayet geldiği zaman, insanları inanmaktan alıkoyan şey, onların Allah elçi olarak bir beşeri mi gönderdi demelerinden kaynaklıdır. De ki, eğer yeryüzünde insanlar değil de yürüyen ve huzura, sükûna erişen melekler imtihan için yaratılmış olsaydı, biz de onlara gökten elçi olarak insan yerine elbette melek gönderirdik. De ki, benim de sizin aranızda şahit olarak Allah yeterlidir. Herkesin niyetini ve gayretini çok iyi bilmektedir. Kuşkusuz O, kullarından hakkıyla haberdardır, her şeyi ayrıntılarıyla görendir. Allah, imanı ve İslam'ı tercih ettiğinden kimi hidayete erdirirse, işte O, haklı ve hayırlı yola erişmiştir. Küfrü ve kötülüğü tercih ettiklerinden kimi de sapıtırsa, onlar için de onun dışında asla veliler, sahipler ve himaye ediciler bulamazsın. Kıyamet günü biz onları yüzü koyun sürünecek şekilde körler, dilsizler ve sağırlar olarak haşrederiz. Onların barınma yerleri cehennemdir. Ateşi azalıp söndükçe çılgın alevini tekrar onlara arttırıp azap edeceğiz. Bu azap şüphesiz onların ayetlerimizi inkar etmelerine ve biz ölüp kabre gömülüp kuru kemikler halini aldıktan, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi, çürüyüp yok olmanın ardından yeni bir yaratılışla diriltileceğiz demelerine karşılık uygun cezalardır. Bunu hak etmişlerdir. Hiç düşünmüyorlar ve görmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri hiç yoktan yaratan ve her an varlıkta tutan Allah, onların benzerini yaratmaya da elbette gücü yetendir. Ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir süre ecel tayin edilmiştir. Zulmedenler ise ancak bile bile inkarda ayak diremektedir. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik olsaydınız, bu durumda harcanır ve azalır endişesiyle gerçekten cimrilik edip elinizde tutardınız. Zira insan pek cimridir. Andolsun, biz Musa'ya apaçık 9 ayet mucize vermiştik. İşte İsrailoğullarına sor. Hazreti Musa ilahi emirler ve mucizelerle onlara geldiği zaman, Firavun ona, gerçekten ben seni büyülenmiş, boş hayal ve kuruntulara sürüklenmiş sanıyorum, diyerek reddetmişti.
O da, andolsun, bunları basiretle görülecek ve iman edilecek belgeler olarak, göklerin ve yerin Rabbinden başkasının indirmediğini sen de anlayıp bilmektesin. Ama dünya hırsı ve makam hatırına inat ve inkar etmektesin. Gerçekten ben de senin zulüm iktidarı ve saltanatın yıkılıp harap olacağı kanaatindeyim, demişti. Firavun bunun üzerine onları, Hazreti Musa'yı ve İsrailoğullarını o yerden sürüp sarsıntıya uğratmayı istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birlikte boğuverdik. Ve onun ardından İsrailoğullarına şunları söyledik. O toprak, yurtta oturun. İman ve istikamet üzere durun. Ahiret vaadi geldiğinde hepinizi derleyip toparlayıp hesabınızı göreceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik. Ve o hak, Resulullah ile beraber inmiştir. Ey Nebim! Seni de sadece ve elbette bir müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Onu bir Kur'an olarak insanlara anlamaları için dura dura okuman üzere bölüm bölüm surelere ve ayetlere ayırdık ve onu safha safha bir indirme ile indirdik. De ki, ister ona inanın, ister inanmayın. O, daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğu zaman, çenelerinin üstüne kapanarak secdeye gidilmektedir. Ve Rabbimiz yücedir. Rabbimizin vaadi gerçekten gerçekleşmiş bulunuyor diyerek Allah'a tesbih ve teşekkür edilmektedir. İlim ve irfan ehli, çeneleri üstüne kapanıp ağlayarak gözyaşı dökmektedir. Ve Kur'an, onların huşu, saygı dolu korkularını arttırıvermektedir. De ki, ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın, hangisi ile dua edip yakarırsanız olur. En güzel isimler O'nundur. Namazında da sesini çok yükseltme, çok da kısma. Bu ikisi arasında orta bir yol benimse. Ve de ki, her türlü övgü, hamd, asla çocuk edinmeyen, doğmayan ve doğrulmayan, mülkte ortağı olmayan ve acizlik ve çaresizlikten dolayı yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah'adır. Ve onu şanına yakışır şekilde tekbir edebildikçe tekbir et. Her konuda ve her durumda Allah'ın dinini, hükümlerini ve vaadini üstün tut. Ona güven ve yücelt. Kehf Suresi 110 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, kulu Hazreti Muhammed aleyhisselam üzerine kitabı indirip, insanlara açıklatan ve onda hiçbir çarpıklık, yanlışlık ve haksızlık kılmayan Allah'adır. Bu Kur'an dosdoğru bir kitaptır ki, kendi katından şiddetli bir azapla uyarıp korkutmak ve salih amellerde bulunan müminlere müjde verip umutlandırmak için onu indirdi. Şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Kur'an, Allah çocuk edindi diyenleri ve teslis akidesi gibi şirke düşenleri uyarıp korkutan ilahi bir mesajdır. Bu konuda ne kendilerinin, şirke sapanların, ne de atalarının hiçbir bilgisi ve geçerli belgesi bulunmamaktadır. Ağızlarından çıkan söz, ne kadar da büyük ve ağır bir günahtır. Onların haşa Allah çocuk edindi iddiaları sadece yalandır ve iftiradır. Şimdi onlar bu hak söze, Kur'an'a inanmayacak olurlarsa sen onların peşi sıra esef ederek kendini kahredeceksin, öyle mi? Ve buna değer mi? Bu nedenle imandan ve İslam'dan nasibi ve liyakati olmayanları kendi haline bırakmalıdır. Şüphesiz biz, yeryüzü üzerindeki canlı ve cansız bütün şeyleri ona, insana bir zinet, lezzet ve menfaat kılmışızdır. Onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye bu dünya yaratılmıştır.
Biz gerçekten yeryüzü üzerinde olanları, bütün bitki ve hayvanları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz. O zaman insanlar çaresizlik içinde bocalayıp kalacaktır. Yoksa sen Kehf ve Rakim ehlini sığınılan ve yüzyıllarca sağ bırakılan mağara ve kutsal kitaplarda yazılı ve ibretli hatıra sahiplerini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? Oysa bunlar bizim kudretimize nazaran gayet doğal ve kolaydır. Bak, Kehf 21. O gençler mağaraya sığındıkları zaman Rabbimiz katından bize bir rahmet verip ulaştır ve şu işimizden bize doğruyu kolaylaştır, bizi başarılı kıl diyerek yalvarmışlardı. Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk, derin bir uykuya yatırdık. Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için onları uyandırdık. Biz sana onların haberlerini bir gerçek olay olarak aktarıyoruz. Onlar hakikaten Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. Onların kalplerini rabıta ile, metanet ve muhabbetle bağlayıp güçlendirmiştik. Kafir ve zalim kralın önünde kalkıp dediler ki, Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasını ilah diye çağırmayız ve sizin batıl yollarınıza uymayız. Şayet öyle yaparsak gerçekten saçmalamış ve sapıtmış oluruz. Böylece kralın ve adamların şaşkınlık ve sapkınlık içinde olduklarını vurguluyorlardı. Sizin yüzünüzden şunlar, bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Şayet haklı iseler, o putların ve tağutların gerçek ilah olabileceğine dair açık deliller getirmeleri gerekmez miydi? Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir diyerek putlara ve tağutlara tapmakla haktan saptıklarını hiçbir delilleri olmadan körü körüne zalim bir idarecinin peşinde koştuklarını hatırlatıyor ve halkı uyarıyorlardı. Bunun üzerine kralın zulmünden korunmaları için biri onlara şöyle demişti. Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka tapındıklarından, putlarından ve tağuti nizamlarından ayrılıp uzaklaştınız, o halde hemen buradan kaçıp mağaraya sığının ki Rabbiniz kendi rahmetinden sizin şeref ve şöhretinizi yaysın ve şu hakkı savunmak ve küfre teslim olmamak gayretinizden dolayı size yararlı şeyler hazırlasın. Kehf ashabına mağarada uyurken baksaydın görürdün ki güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir, battığında onları sol yandan keser geçerdi. Sürekli sağa sola çevrilerek vücutlarının ezilmesi önlenirdi. Ve onlar da onun, mağaranın geniş boşluğunda uyuyuvermektelerdi. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah, kime hidayet verirse, işte hidayet bulan O'dur. Kimi de küfre ve kötülüğe kaydığı için saptırırsa, onun için asla doğru yolu gösterici bir veli bulamazsın. Mağaradayken baksaydın, sen onları uyanık sanırdın. Oysa onlar derin bir uykuda uyuşmuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın, ölmüşler diye geri dönüp onlardan kaçardın. Onlardan içini korku kaplardı. Derken aralarında bir sorgulama yapsınlar ve Allah'ın hikmet ve kudretini kavrasınlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü dedi ki, biliyor musunuz, burada ne kadar kaldınız? Diğerleri dediler ki, bir gün veya günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldık. Bu sefer o sözcü, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi içinizden birinizi yanınızdaki bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın, hangi yiyecek temiz, taze ve tabii ise size ondan rızık getirsin. Ama çok dikkatli ve temkinli hareket etsin ve sakın sizi kimseye sezdirmesin diye uyardı. Çünkü onlar, şehir halkı
üzerinize çıkıp gelirlerse, sizi tanıyıp taşa tutarak öldürürler veya batıl dinlerine geri çevirirler. Bu durumda ise ebedi olarak felaha, kurtuluşa ulaşamazsınız. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve gerçekten kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri ve gözleriyle şahit olup görmeleri için o şehir halkına ve sonraki insan kuşaklarına onları bir ibret eseri olarak buldurmuş ve bırakmış olduk. Onları görenler kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Bir kısmı, onların üstüne bir bina inşa edin. Rableri onları daha iyi bilir, diyorlardı. Onların işine galip gelen, sözleri geçenler ise, üstlerine mutlaka bir mescit yaptırmalıyız, diyorlardı. Sonra gelen kuşaklar diyecekler ki, onlar sayı olarak üçtüler. Onların dördüncüsü köpekleridir. Ve bazıları beştiler. Onların altıncısı köpekleridir, diyecekler. Bu bilinmeyene gayba taş atmaktır. Bir kısmı da yedidirler. Onların sekizincisi köpekleridir, diyecekler. De ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları pek az insan dışında kimse bilemez. Öyleyse onlar hakkında bu açıkça bildirilenler dışında gereksiz tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. Çünkü insanlar asıl sorumluluklarından kaytarmak için lüzumsuz teferruata dalmaktaydı. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Zira takdir edilmeyen bir şeyin vuku bulması imkansızdı. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım demen lazımdı. Unuttuğum zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir bilgi ve başarıya, olgunluğa, rüşte yöneltip ulaştıracak, inayet ve hidayet buyuracaktır. Onlar mağaralarında 300 yıl kalmışlar ve 9 yıl daha ilave edip katmışlardı. De ki, Ashab-ı Kehf'in o mağarada ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O'nundur. O, ne güzel görmekte ve ne güzel işitmektedir. Onun dışında onların, insanların bir velisi, gerçek hamisi, sahibi, gözeticisi yoktur. Allah, kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmazdı. Kur'ani emir ve nehilerini hiç kimse değiştirip kaldıramaz ve geçersiz sayamazdı. Buna kalkışanlar da inkarcı ve münafıktır. Sana Rabbinin kitabından vahyedileni oku, anla ve uygula ki kurtulasın. Onun sözlerini, hükümlerini ve haberlerini değiştirici yoktur ve onun dışında kesin olarak bir sığınacak makam da bulamazsın. Sen de sabah akşam her zaman onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte olmaya, hizmet ve ibadet üzerinde durmaya sabret. Dünya hayatının geçici ve çekici süsünü isteyerek gözlerini onlardan, Allah dostlarından kaydırma. Sakın kalplerini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi heva ve heveslerine tabi olan ve nefsi arzularına tapan ve her işinde aşırılığa kayan ve ölçüyü kaçıran kimselere uyma. Ki bunun sonu hasarettir. De ki, hak Rabbinizdendir. Allah'tan başkası sizin için haklı ve hayırlı olacak dini ve düzeni bilemez ve gösteremez. Artık hak geldikten ve Kur'an'a davet edildikten sonra isteyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız. Onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Eğer onlar yardım isterlerse, erimiş maden misali, katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup yakan bir su ile güya yardım edilirler. Oysa ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir destektir. Şüphesiz iman edip salih amellerle uğraşanlara gelince, biz gerçekten
en güzel davranışta bulunanın ecrini zayi edecek değiliz. İşte bunlar için altından ırmaklar akan adın cennetleri onlarındır. Orada altın bileziklerle süslenirler. Hafif ipekten ferahlık verici iç giysiler ve ağır işlenmiş atlastan yeşil dış elbiseler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup dayanırlar. Bu ne güzel sevap ve ne güzel yastıklar, koltuklar, tahtlar ve döşeklerdir. Onlara şu iki adamın örneğini ver ki ibret alsınlar ve buna göre davransınlar. Hani onlardan birine 2 üzüm bağı vermiştik ve ikisini hurmalıklarla donatmış, ikisinin arasında da ekinler bitirmiştik. 2 bağı da yemişlerini vermiş, ondan verim bakımından hiçbir şeyi noksan bırakmamış ve aralarında çağlayan bir ırmak fışkırtıp cennete çevirmiştik. O 2 şahıstan birinin başka ürün veren yerleri de vardı ve şımarıp böbürlenmeye başlamıştı. Bir gün onunla konuşurken arkadaşına, "Ben mal bakımından senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da daha güçlüyüm," deyip böbürlenmişti. Böylece kendi nefsinin zalimi olarak kibir ve gafletle bağına girdi ve bunun mülküm olan şu bağların, bahçelerin sonsuza kadar kuruyup yok olacağını sanmıyorum deyip gaflete yöneldi. Kıyametin kopacağını ve herkesin hesap vermek üzere mahşere toplanacağını da pek sanmıyorum. Ama buna rağmen zayıf bir ihtimal olarak Rabbime döndürülecek olsam bile şüphesiz şu andaki durumumdan daha hayırlı bir sonuç bulacağım düşüncesindeydi. Kendisiyle konuşmakta olan iman ve vicdan ehli arkadaşı ona dedi ki, "Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün, eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde bir adam kılan Allah'ı inkar mı ediyorsun?" Bu nankörlük alametiydi. Velakin o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam diye ikaz etmişti. Sana bahşedilen o güzel bağına girdiğin zaman, maşallah, Allah'tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur demen gerekmez miydi? Eğer beni mal ve çocuk bakımından senden daha az güçte görüyorsan ne bileceksin? Belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir de seninkinin üstüne gökten yakıp yıkan bir afet gönderir ve kaygan bir toprak kesiliverir. Veya onun suyu dibe göçüverir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin. Derken onun, gafil ve nankör kişinin ürünleri afetlerle kuşatılıverdi. Artık o, uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını esefle ovuşturuyordu. O bağın çardakları yıkılmış durumdaydı. Kendisi de şöyle diyordu: "Keşke Rabbime hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ortak koşmasaydım." Allah'ın dışında ona yardım edecek adamları da ortaya çıkmamıştı. Kendi kendine de yardımı dokunmamış, bir çare bulamamıştı. İşte burada, bu durumda velayet, yardımcılık, dostluk sadece Cenab-ı Hakk'ındır. O, sevap bakımından da en hayırlı, sonuç bakımından da en hayırlıdır. Onlara dünya hayatının örneğini şöyle ver. Gökten indirdiğimiz suya benzer ki, onunla yeryüzünün bitkileri yeşerip birbirine karışır ama sonra kuruyup, böylece rüzgarların savurduğu çalı çırpı halini alır. Allah, her şeyin üzerinde güç yetiren, muktedir olandır. Sizin beğenip böbürlendiğiniz mal ve çocuklar, dünya hayatının geçici ve çekici süsüdür. Sürekli kalacak ve yarar sağlayacak olan salih davranışlar ise, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Ümit ve temenni etmek bakımından da daha hayırlıdır. Kıyamette dağları yerinden söküp yürüteceğimiz gün, yeri çırılçıplak, dümdüz olmuş görürsün. Artık onları, bütün insanları haşredip bir arada toplamışız da, içlerinden hiçbirini
dışarıda bırakmamışızdır. Ahirette insanlar, onlar senin Rabbinin huzuruna sıra sıra saflar halinde arz olunacaktır. Ve onlara şöyle buyrulacaktır: Andolsun, siz ilk defa yarattığımız gibi şimdi tekrar bize gelmiş oldunuz. Fakat siz bizim size bir kavuşma zamanı tespit etmediğinizi sanmıştınız, değil mi? Herkesin önlerine kitap konulmuştur. Artık suçlu günahkarların onda olanlardan dolayı dehşetle korkuya kapıldıklarını göreceksin. Eyvahlar bize! Bu kitaba ne oluyor ki küçük büyük bırakmayıp her şeyi sayıp döküyor diye pişmanlık göstereceklerdir. Yapıp ettiklerini önlerinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye ve hiçbir şekilde zulmetmeyendir. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında diğerleri secde etmişlerdi. O ise cinlerdendi. Böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkıp isyana yönelmişti. Bu durumda beni bırakıp onu ve soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. İnsi ve cinni şeytanların peşine takılmak, zalimler için ne kadar kötü bir tercihtir ve Allah'ın himayesini şeytanın vesvesesiyle değiştirmektir. Göklerin ve yerin yaratılışında da, insan neslinin kendi nefislerinin yaratılışında da ben onları, melekleri, cinleri, şeytanileri ve hiç kimseyi şahit tutmadım ve yardım almadım. Bel, güç ve kuvvet sahibi sandığınız o saptırıcıları kendilerine dayanıp yardımcı güç edinmeye de asla muhtaç olmayanım. Allah, ahirette kafirlere, benim ortaklarım sandığınız ve himayesine sığındığınız şeyleri ve süper güç zannettiklerinizi çağırın diyeceği gün, işte onları çağırmışlardır. Ama onlar kendilerine cevap ulaştıramayacaktır. Biz onların aralarında öyle derin bir uçurum koyduk ki asla birbirlerine yardımcı olamayacaklardır. Mücrim ve münkir kullar, suçlu günahkarlar ateşi görmüşlerdir. Artık içine kendilerinin gireceklerini de anlamışlardır. Ancak ondan bir kaçış yolu bulamamışlardır. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örnekten çeşitli misaller anlatıp açıklamalarda bulunduk. Ama insanoğlu haklı haksız her konuda tartışmaya ve mücadeleye pek meraklıdır. Gerçeği ve görevini bırakıp alakasız işlerin peşine düşmektedir. Kendilerine hidayet geldiği, peygamber ve kitap gönderildiği zaman, insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemelerinden alıkoyan şey, ancak evvelkilerin sünnetinin, geçmiş ümmetlerin gaflet halinin kendilerine de gelmesini istemeleri veya azabın onları ansızın enselemesini beklemeleridir. Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıcılar olmak dışında başka bir amaçla göndermeyiz. Kafirler ise hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadeleye girişmektedir. Onlar benim ayetlerimi ve uyarıldıklarını, azabı alay konusu edinmektedir. Kendisine Rabbinin ayetleri, Kur'an'ın hakikatleri öğütle hatırlatıldığı zaman, bunlar sıradan insanlar içindir. Ben seçkin birisiyim düşüncesiyle sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdiklerini, daha önce işlediği kötülükleri unutan ve kendini tertemiz sanan kimseden daha zalim kimdir? Bu enaniyet ve hıyanetleri yüzünden kalpleri üzerine onu, Kur'an'ı kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Artık kalplerinde ağırlık, kulaklarında sağırlık vardır. Sen onları hidayete çağırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayete erişemeyeceklerdir. Senin Rabbin rahmet sahibi ve bağışlayıcıdır. Eğer kazandıklarından dolayı onları bela ve musibetlerle hemen yakalasaydı, şüphesiz onlara azabı bir an önce çabuklaştırırdı. Hayır,
onlar için bir buluşma ve hesap sorma zamanı elbet vardır. O gün, onun, Allah'ın dışında asla başka bir sığınak bulamayacaklardır. İşte şu harabeleri ibret vesikası olarak duran şehirler ve kavimler. Ne zaman zulme saptılarsa biz onları helak ettik. Ancak yıkımları için belli bir vakte kadar onlara mühlet vermiştik. Onlar bunu kendi hayırlarına ve akıllılıklarına yormuşlardı. Hani bir vakitler Hz. Musa hizmetindeki genç adamına ki isminin Yuşa bin Nuh olduğu rivayet edilir, demişti ki, İlmi ledün sahibi, kader ve hikmet ilmine vakıf, Hazreti Hızır'ı buluncaya kadar hiç durmayıp, ta iki denizin birleştiği, şeriat ve hakikat ilminin kendisine verildiği, müsbet ilimlerle manevi ilimlerin birlikte öğretildiği zata da işaret olunabilir yere ulaşacağım veya bu yolda uzun bir zaman yürüyüp, onu arayıp bulmaya çalışacağım. Derken yola çıkıp yürüdüler ve iki denizin kavşağına vardıklarında, pişirmek üzere tuttukları balığı kokmasın diye bir su birikintisine bıraktılar. Ancak bu balığı orada unuttular ve balık sıyrılıp denizde yolunu tutup kaçmıştı. Varmaları gereken yere gelip geçtiklerinde, Musa genç yardımcısına dedi ki, yemeğimizi getir bize, karnımızı doyuralım. Andolsun bu yaptığımız yolculuktan gerçekten yorulduk ve iyice acıktık. Asistanı dedi ki, eyvah! Dinlenmek ve yağmurdan korunmak üzere kayaya sığındığımız vakit, ben balığı koyduğumuz yerde unutmuşum. Onu hatırlamamı veya sana söylememi gerçekten şeytan bana unutturdu ve balık, şaşılacak biçimde denizde yolunu bulup sıvışmıştı. Bu itirafı duyan Hazreti Musa dedi ki, tamam, işte zaten aradığımız buydu. Çünkü ulaşmaya çalıştıkları zatı, balığın denize kaçtığı yerde bulacakları kendilerine vahyolunmuştu. Bunun üzerine kendi izlerini takip ederek tekrar dinlendikleri ve balığı unutuverdikleri yere geri dönüp araştırmaya başlamışlardı. Derken kullarımızdan bir seçkin kul buldular ki, biz ona katımızdan üstün bir rahmet, nimet ve fazilet vermiştik ve kendi tarafımızdan çok özel bir ilim, gayb ve kader bilgisi, ilmi ledün öğretmiştik. Hadis-i şeriflerde bu zatın Hazreti Hızır olduğu anlatılmaktadır. Hazreti Musa ona, Hızır'a, sana öğretilen ilimden rüştüme kavuşmam ve tam olgunlaşıp gerçeğe ulaşmam için bana da öğretmen üzere size tabi ve talebe olabilir miyim diye sormuşlardı. O zat, Hızır aleyhisselam ise, doğrusu sen benimle birlikte kalmaya ve yaptıklarıma katlanmaya asla sabredip dayanamazsın. Bu halini de pek yadırgamam ve kınamam. Çünkü iç yüzünü bilmediğin, hikmet ve hakikati öğretilmediğin bir şeye nasıl sabredip dayanacaksın, diye hatırlatmıştı. Hazreti Musa cevaben, İnşallah beni sabredici bir öğretici olarak bulursun ve hiçbir konuda senin emrine ve işine karşı gelmeyeceğime söz veriyorum diyerek ricasını tekrarlamıştı. Bunun üzerine Hızır da, o halde bana tabi ve talebe olacaksın. Ve ben herhangi bir konuda açıklama yapmadıkça da sen bana hiçbir şey sormayacaksın ve karşı çıkmayacaksın diye uyarmıştı. Böylece anlaşınca kalkıp birlikte yürüyüp gittiler. Nihayet bir nehir, boğaz veya denizden karşıya geçmek üzere kendilerini parasız aldıkları halde gemiye bindikleri vakit Hazreti Hızır gemiyi delip hasar açtı. Bunu gören ve sabredemeyen Hazreti Musa, ne kötü ve tehlikeli, hayret verici bir iş yaptın. İçindekileri batırıp boğmak için mi gemiyi yaralayıp delik açtın diye itiraza kalkıştı. Hazreti Hızır, sen benimle olmaya asla sabredip dayanamazsın dememiş miydim diye ikazını tekrarlamıştı. Hazreti Musa, beni unutarak bozduğum bir ahdimden dolayı kınama ve sana talebe olup
bazı gaybi gerçekleri öğrenmem konusunda lütfen güçlük çıkarma diyerek özür beyanında bulunmuşlardı. Yine yürüyüp hikmet ve ibret yolculuğuna devam ettiler. Derken, arkadaşlarıyla oynayan bir erkek çocuğa rast geldiler. O vakit, Hazreti Hızır o çocuğu kenara çekip öldürüverdi. Bu sefer yine dayanamayan Hazreti Musa, işlediği cinayetten dolayı bir cana karşılık olmadan ve hiçbir suçu ve sorumluluğu bulunmadan böyle masum bir çocuğu öldürdün ha? Hayıf ve hayret, gerçekten çok çirkin ve cezası çetin bir iş yaptın diye kızgınlıkla karşılamıştı.